ile Kroşe kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem bir projeyle karşınızdayım. Victoria dönemine ait ister eldiven olarak kullanabileceğiniz, ister bir bileklik olarak kullanabileceğiniz bir proje. Şu şekilde arkadaşlar bir size genel hatlarıyla göstereyim. Ben ince düğmeler tercih ettim. Sizler daha farklı süslemeler de tabii ki tercih edebilirsiniz. Yahut hiç tercih etmeyebilirsiniz. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu ince şöyle düğmeler için örerken bakın şu şekilde küçük boşluklar bıraktık. Bu bölüme düğmelerimizi geçirmeyi tercih ettik ama sizler dilerseniz hiç herhangi bir düğme aparatı, aksesuarı kullanmadan bakın şu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gerek bakın şu şekilde kazaklarınızın altına, gerek gömleklerinizin altına da kullanabileceğiniz çok şık bir bileklik. Montlarınızın içinde ve özellikle kaşe montlarla muhteşem duruyor, bilginiz olsun. Montlarınızın altına da bir aksesuar olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi Victoria dönemi arkadaşlar ince işçiliğin gerek mimaride gerek giyim alanında, moda alanında çok fazla kullanıldığı bir dönem. Dolayısıyla bu döneme ait olan kıyafetlerde de yine aynı şekilde aksesuarlarda da ince detaylar, işlemeler çok yoğun olarak kullanılabiliyor. Ben çok beğenerek, çok zevk alarak ördüm arkadaşlar bu bilekliği yahut eldiveni. Sizler artık ne amaçla öreceksiniz bilemiyorum. Örülmesi de iki parçanın da örülmesi arkadaşlar bir gün sürmüyor. Yani iki parçayı şu iki bilekliği yani bir gün olmasa da yarım günden biraz fazla bir günde örüp tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda çok şık hediye olarak da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Şimdi lafı çok fazla uzatmak istemiyorum ve hemen çabucak örgümüzün yapımına geçmek istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Malzemelerimle başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu model için arkadaşlar iki farklı renkte ipe ihtiyacınız var. Ben koyu renk için şu şekilde füme rengi böyle kırçılı bir ip arkadaşlar. Füme rengi bir ip tercih ettim. Şu açık bölüm için ise kırık beyaz bir renk tercih ettim. Sizler tabii dediğim gibi istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar koton ip kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü tül iplerde bu görüntüyü yakalayamayabilirsiniz açıkçası. Bir de arkadaşlar benim kullandığım koton ipler bakın kalın olmayan hatta ince bile denebilecek şu şekilde koton ipler. Bunlar arkadaşlar amigurumi ipliği olarak da geçiyor. Belki bu şekilde söylersem inceliğini daha net anlayabilirsiniz. Şimdi hemen beyaz ipimizi kenara bırakalım ve şöyle modelimiz de önümüzde dursun ve koyu renk ipimizle başlayalım. Şimdi başlangıçta arkadaşlar 40 adet zincir çekerek başlayacağız. Şimdi örneğimiz 3 ve 3'ün katları şeklinde gidecek. Dolayısıyla sizler 40 zincir değil de şayet bileğinizin kalınlığı daha fazlaysa yine 3'ün katları artı 1 şeklinde zincirinizi çekin. Mesela yine 40'tan daha az zincir çekecekseniz yine aynı yöntemi deneyin arkadaşlar. Şimdi zincirinizi çektikten sonra şöyle bileğinizin etrafına bir sarın. Eğer bileğinizi şöyle bir sarıyorsa yeterli demektir. Şimdi bakın ilk zincirime çekiyorum ve bunu 40 adet zincirime dahil etmiyorum. Bu benim kilit zincirim. Bu aşamadan sonra artık saymaya başlıyorum. Çok sıkı olmayan ve yine çok da gevşek olmayan. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Normal elinizin ayarında zincir çekin lütfen. Bakın 1, 2, 3, 37, 38, 39, 40. Şimdi arkadaşlar 40 adet zincir elde ettik. Bakın hemen bir örnek oluşturması açısından bakın benim bileğime göre şu şekilde yapamadım arkadaşlar. Bakın şöyle bir bileğinizin etrafına sarın. Bakın bana tam geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 40 zincir benim için yeterli. Şimdi
Bu sırada arkadaşlar kutucuklar oluşturacağız. Şimdi bakın 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirin içerisine bakın tığımın üzerine herhangi bir ilmek almıyorum. 4. zincirin içerisine girip bir adet ilmek alıyorum. Tığımın üzerinde 2 adet ilmek var ve bu 2 ilmeği tek seferde çekiyorum. Ardından arkadaşlar bakın 1, 2, 2 adet zincir çektik. Yine 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içerisine girip bakın bu şekilde. Bu arada arkadaşlar sık iğne şeklinde kapamalarımızı yapıyoruz. Tığınızın üzerine ilmek almayın. Bakın hemen 2 ilmeği tek seferde çektim. Yine ardından arkadaşlar bakın 1, 2 zincir çektim. 1, 2, 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içerisine giriyorum. Bakın tığımı geçirdikten sonra bakın ilmeğimi bir miktar uzatıp tığımın üzerindeki 2 ilmeği tek seferde çekiyorum. Bir kere daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar, şurada bir anomali gördüm. Orayı bir düzeltmem gerekiyor. Evet. 1, 2 atladım. 1, 2 şöyle üçüncünün içerisine girip bakın sık iğnemi yaptım. Hemen bakın 1, 2, 2 adet zincir çektim ve ardından zincirimdeki 2 zinciri atlıyorum ve 3. zincirin içerisine girip bakın bir miktar ip aldım, bir adet ip aldım ve bu ipi bir miktar uzatıp ardından bakın 2 ilmeği tek seferde çekiyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde kutucuklarımızı yaparak devam edelim. Birinci sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın hemen kutucuklarımı size şu şekilde göstereyim. Hemen ikinci sıramıza başlayalım arkadaşlar. İkinci sıra için bakın öncelikle 3 adet zincir çekiyoruz. Ardından örgümüzü ters çeviriyoruz. Diğer tarafa çeviriyoruz daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bu sırada her kutucuğun içerisine ikişer tane ikili trabzan yapacağız ve aynı kutucuğun içerisine yapmış olduğumuz trabzanların arasına bir adet zincir çekeceğiz. Bakın hemen başlayalım. 3 adet zincirimizle ikinci sıramıza başladık. Bakın tığımızın üzerine bir adet ip alıyoruz ve hemen ilk kutucuğa girip ipimizi alıyoruz. Bakın tığımızın üzerinde 3 adet ilmek oluştu. Bu almış olduğumuz ipi bir miktar uzatıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın muhakkak. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı oluşturuyorum. Ardından arkadaşlar bir adet zincir çekiyoruz ve yine tığımızın üzerine ip alarak aynı boşluğun içerisine yeniden girip bir adet ip alıyoruz. Bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek oluştu. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kutucuğa geçeceğim. Kutucuklar arası geçişlerde herhangi bir zincir çekmiyorsunuz. Bunu unutmayın. Sadece aynı kutucuğun içerisine yapmış olduğunuz trabzanın arasına bir adet zincir çekeceksiniz. Başka zincir çekilmeyecek arkadaşlar. Bakın hemen tığımın üzerine ip alıyorum ve sıradaki kutucuğun içerisine girerek bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından bakın aynı kutunun içerisine bir adet daha ikili trabzan yapacağım ama öncesinde bir adet zincirimi çekiyorum ve tığımın üzerine ip alarak bakın ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bir sonraki kutucuğa geçeceğim arkadaşlar. Ne dedik? Kutular arası geçişlerde herhangi bir zincir çekmiyoruz. Direkt bakın tığımın üzerine ipimi alıyorum ve sonraki kutucuğa girip bir adet ip alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı kutucuğun içerisinde bir adet daha ikili trabzan yapacak olduğumdan bakın bir adet zincir çektim ve hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde size yapmış olduğum ikili trabzanları göstereyim. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın kutucuklar arası geçişlerde yani şuralarda zincir yok. Aynı kutunun içerisine yapmış olduğunuz ikili trabzanların arasına lütfen bir adet zincir yapın
Ve sıra sonunda bir sonraki sıraya geçerken yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar ikinci sıranın sonunu birlikte yapalım istiyorum. Öncelikle bakın bir şöyle size örgümü göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz 40 adet zincirden sonra hatırlarsanız 4 adet zincir, 3 adet zincir atlayarak 4. zincire girmek suretiyle bir adet kutucuk elde etmiştik. Bakın bu kutucuk diğer kutucuklardan biraz küçük olduğu için lütfen gözünüzden kaçmasın. Lütfen bu kutucuğa da muhakkak ikili trabzanlarınızı yapın. Şimdi bakın ben kendi örgümdeki kutucuğa şimdi sizle birlikte yapacağım. Bakın tığımın üzerine ip alarak şöyle kameraya evet ikili trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir, yine ikili trabzanımı yaparak ikinci sıramı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen öncelikle bir örgümü şöyle bir size göstermek istiyorum. Şimdi ikinci sırayı tamamladık arkadaşlar. Üçüncü sıraya başlayacağız. Şimdi üçüncü sıradan sonra arkadaşlar 3 kere daha üçüncü sırayı tekrar edeceğiz. Yani şimdi yapacağımız sırayı toplamda 4 kere tekrar etmiş olacağız. Bakın arkadaşlar sıra geçişlerinde ne yapıyorduk bir sonraki sıraya geçerken? 3 adet zincirimizi çekiyorduk. Hemen örgümüzü çeviriyorduk. Şimdi bir önceki sırada arkadaşlar nasıl her kutucuğun içerisine bir adet ikili trabzan, araya bir zincir, aynı kutucuğun içerisine yine bir adet ikili trabzan yaptıysak, şimdi aynı işlemi bu defa bakın bu yapmış olduğumuz trabzan, zincir, trabzan yapmıştık ya arkadaşlar bir önceki sırada. Bu çektiğimiz zincirin arasındaki şu boşluklara batarak yine aynı şekilde ikili trabzan, bir adet zincir, ikili trabzan yapacağız. Şimdi yalnız bakın arkadaşlar. İlk başlangıçta bakın şu son iki trabzanım benim bakın ikili trabzan, arada bir adet zincir, bir adet daha ikili trabzan. Dolayısıyla ben ilk 2 adet ikili trabzanımı şu boşluğun içerisine yapacağım. Ancak şu başlangıçta çekmiş olduğum 3 adet zinciri bir adet ikili trabzan olarak kabul edecek olduğumdan bu boşluğun içerisine bir adet ikili trabzan yaparak başlayacağım. Ancak bakın 3 adet zinciri ne dedim? İkili trabzan olarak kabul ediyoruz dedim. Bir tane daha zincir çekiyoruz ki trabzanların arasındaki zinciri oluştursun. Şimdi arkadaşlar tığımızın üzerine ip alarak bakın hemen ilk boşluğa girip neden ilk boşluk arkadaşlar? Çünkü bu ilk boşluk bakın arada zincir olan boşluk. Mesela bakın bir sonraki boşluk arada zincir olan boşluk değil. Dolayısıyla biz buraya işlem yapmayacağız. Sadece zincir çekmiş olduğumuz boşluklara trabzanlarımızı yapacağız. Lütfen bu hususa dikkat edin. Bakın toplamda 4 adet zincirim oldu. Hemen tığımın üzerine ip alarak ilk çıkan boşluğa giriyorum arkadaşlar ve ikili trabzanımı yapıyorum. Dolayısıyla 2 adet ikili trabzan yapmış olarak kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın karşıma çıkan sıradaki boşluk zincirli boşluk değil. Dolayısıyla burayı atlayacağım. Buraya atlayacağım arkadaşlar. Bakın burada benim bir adet zincirim var. Hemen bu boşluğa atlıyorum arkadaşlar. Yalnız geçişlerde herhangi bir zincir çekmiyoruz yine. Bakın tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hemen zincirimin olduğu boşluğa giriyorum. Ve bakın ip alıp bir miktar ipimi uzatıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir adet daha ikili trabzan yapacak olduğumdan bakın şimdi bir adet zincir çekiyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir boşluktan diğer boşluğa geçiş yapacağım. Dolayısıyla zincir çekmiyorum. Hemen tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın sıradaki boşluk her ne kadar burası olsa da burası zincirli bir boşluk değil arkadaşlar. Bakın burada zincir yapmadık. Burası bizim kutudan kutuya geçiş yaptığımız trabzanlar. Aynı kutunun içerisine yapmış olduğumuz trabzanların arasına biz zincir çekmiştik. Sadece bu noktalara ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bu hususa dikkat edin. Hemen o zaman zincir olan boşluğa giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine yine ikili trabzanımı yapıyorum.
adet daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın geçişte herhangi bir zincir çekmedim. Zincir olan boşluğa girdim ve ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir adet daha, hemen bir adet zincir çektim ve bir adet daha ikili trabzan aynı boşluğa yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın 3. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar 4, 5 ve 6. sıralarınızı da lütfen 3. sıranızın tekrar şeklinde yapın. 6. sıranın sonunda tekrar görüşelim. Arkadaşlar 3. sıranın sonunu birlikte yapmamız gerekiyor. Bakın bu benim bir adet zincirimin olduğu, şöyle göstereyim size. Bir adet zincirimin olduğu son boşluk. Hemen bu boşluğa arkadaşlar bakın tığımın üzerine ip alarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıranın sonunda bakın şurada bir adet daha boşluk var. Bu şöyle kameraya rahat gösterebiliyor muyum? Bakın arkadaşlar burada bir boşluk daha var. Bu zincir olan bir adet zincir olan bir boşluk değil. Dolayısıyla buraya ikili trabzan yapmayacağız bu boşluğa. Ancak bu sıranın sonunu da bu şekilde bırakmıyoruz arkadaşlar. Hemen bakın burada 3 adet zincir çekmek suretiyle üst sıraya geçmiş olduğumuz zincirimiz var. Hemen bakın tığımızın üzerine bir adet ip alarak bu zincirin şu şekilde bakın şu tepe noktasına giriyorum. Bir adet ip alıyorum ve buraya bakın bir adet ikili trabzan yaparak sıra sonunu bu şekilde bitiriyorum. Arkadaşlar sıra sonu eğer şu şekilde tek bir zincirle bitiyorsa aynı zincirin tepe noktasına batıp bir adet ikili trabzanınızı yapın. Sıra sonu bitişlerinizi lütfen bu şekilde yapın. Eğer sıra sonunda bakın şimdi döneceğiz. Bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bir sonraki sırada en son bakın bu bizim bir adet zincirimizin olduğu boşluk olduğundan buraya bir adet ikili trabzan, bir zincir, bir adet ikili trabzan yaparak bitireceğiz. Buradaki durum farklı arkadaşlar. Buradaki boşluk zincir olan boşluk değil, sıra sonunda olan bir trabzan. Dolayısıyla o trabzanın tepesine de batarak bir adet ikili trabzanımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bakın arkadaşlar bu bizim 3. sıramızdı. Hemen 4. sıramıza başlayalım. Bakın 1, 2, 3 adet zincir çektik ve bir sonraki sıraya geçtik ve örgümüzü çeviriyoruz. Bakın sıradaki boşluk zincirli bir boşluk değil. Bir sonraki boşluğa batacağız. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı 3 zincir olarak bırakıyoruz. Bir önceki sırada hatırlarsanız 4'e çıkarmıştık. Bakın hemen tığımızın üzerine ip alarak ilk boşluğa değil, çünkü ilk boşluk bizim şu görmüş olduğunuz ilk boşluk bizim zincir çektiğimiz boşluk değil. Zincir çektiğimiz boşluk şu ikinci boşluk. Dolayısıyla ikinci boşluğa arkadaşlar çalışacağız. Hemen tığımızın üzerine ip aldık ve ikinci boşluğa girerek ikili trabzanımızı yaptık. Ardından şöyle bir ipimi düzelteyim arkadaşlar. Ardından bir adet zincirimizi çektik ve yeniden aynı boşluğa girerek ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen bakın arkadaşlar sıradaki boşluk şu şekilde göstereyim size. Bakın sıradaki boşluk zincir olan boşluk değil. Bakın sıradaki boşluk zincir olan boşluk değil. Zincir olan boşluk bir sonraki boşluk. Dolayısıyla sıradaki boşluğu atlayıp diğer boşluğa gireceğim. Ve ne dedik? Geçişlerde herhangi bir zincir çekmiyoruz dedik. Hemen tığımızın üzerine ipimizi alalım ve zincirimizin olduğu boşluğa girerek ikili trabzanımızı yapalım. Ardından yine bir zincir ve yine ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar bu bizim 4. sıramız. 4, 5 ve 6. sıraları aynı şekilde tamamlayıp geri gelelim. 6. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Bakın şöyle bir örgümüzü bir göstermek istiyorum size. Bakın hemen arkadaşlar bir sonraki sıramıza geçeceğiz. Bunun için arkadaşlar öncelikle 5 adet zincir çekelim.
3, 4, 5. Ardından örgümüzü yine çevirelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu sırada yine bakın ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan sonucu, şu zincirler sonucu oluşan boşluklarımız vardı. Yine aynı boşluklara çalışacağız. Yalnız bu defa tabii trabzan yapmayacağız. Bakın 5 adet zincir çektik ve hemen bakın ilk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine gireceğim. Şöyle ipimi düzelteyim arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine herhangi bir ip almadım. Sık iğne şeklinde yapacağım arkadaşlar. Bakın ikinci boşluğun içerisine girdim. Zincir sonucu oluşan boşluğun içerisine girdim. Bakın hemen bir adet ilmek aldım. Bu aldığım ilmeği bir miktar uzatıp hemen bir adet sık iğne yaptım. Ardından yeniden 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincir çektim arkadaşlar. Bakın sıradaki ilk boşluğum benim bakın zincirli olan boşluk değil. Buraya atlayacağım. Hep zincirli boşluklara çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki zincirli boşluğa bakın şu şekilde tığımın üzerine herhangi bir ilmek almadan tığımı geçiriyorum. Bir adet ip alıyorum. Almış olduğum ipi bir miktar uzatıp sık iğnemi yapıyorum. Ardından arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekiyorum ve hemen yine bir adet zincirden oluşan sıradaki boşluğa girerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna iyice yaklaştık arkadaşlar. Bakın son zincirden oluşan boşluğumuzdayız. 5 adet zincirimizi çektik. Hemen bu boşluğa giriyoruz arkadaşlar. Bakın bir adet ip alarak sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın köşede bu sırada köşe boyunca direklerimiz vardı hatırlarsanız. Şimdi bu boşluk artık bizim direk boşluğumuz. Buraya artık 5 zincir şeklinde zincir çekip sık iğne yapmayacağız. Buraya arkadaşlar tığımızı bakın herhangi bir zincir çekmeden bu boşluğa şuradaki şu görmüş olduğunuz boşluğa direkt tığımı geçiriyorum. Bir adet ilmek alarak sık iğnemi yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın örgünüzü direkt çevirin. Herhangi bir zincir falan çekmiyoruz. Bu görmüş olduğunuz 5 adet zincirden oluşan boşlukların içerisine şimdi sık iğne yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bakın 1, 2, 3 adet sık iğnemi yaptım. Ardından 2 adet zincir çektim ve bakın arkadaşlar son sık iğnemin bakın şurada üzerinde başak deseninden oluşan bir zincir var. Bu zincirin içerisine giriyorum ve bakın yine sık iğnenin şu ön tarafta duran bakın şu şekilde başağın içerisinden girdim. Tığımı devam ettiriyorum. Bakın şu şekilde sık iğnenin şu önde duran ayağının bakın ikisinin arasından tığımı çıkaracağım. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bakın 2 adet zincirimi çektim. Ardından başağın içerisinden girdim. Şu ayaklarının arasından da geçtim. Ardından bakın bir adet ilmek aldım ve tığımdaki ipten kaydırdım. Ardından arkadaşlar 3 adet daha sık iğne yapıyoruz. Buraya toplamda 6 adet sık iğne yapmış olduk. Bakın şu şekilde. Bakın şöyle. Hemen bir sonraki 5 adet zincirden oluşan boşluğuma atlıyorum. Herhangi bir zincir çekmiyorum arkadaşlar. Buraya hemen bakın 3 adet sık iğnemi yapıyorum öncelikle. 1, 2, 3. 3 adet sık iğnemi yaptım. Ardından 2 adet zincirimi çektim. Ve son yapmış olduğum sık iğnenin bakın şurada tepesinde başak desenli zincir var. Bunun içerisinden girip tığımı devam ettireceğim. Tığımı devam ettirdiğimde zaten arkadaşlar otomatikman sık iğnenin şu görmüş olduğunuz bacağının iki bacağının arasından tığımı çıkarmış oluyorum. Bakın
şu başak deseninin içerisinden geçiyorum. Tığımı devam ettiriyorum. Bakın 2 adet ipin içerisinden geçmiş oldu tığım. Şimdi buradan 1 adet ip alıyorum ve almış olduğum ipi tığımdaki ipten kaydırıyorum. Ardından 3 adet daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Hemen bir taneyi daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın sıradaki 5 adet zincirden oluşan boşluğa geçiyorum. Hemen buraya 3 adet sık iğne yapıyorum. 2, 3. Burada ipim takıldı arkadaşlar. Şöyle 3. Ardından 2 adet zincir çekiyorum ve tığımı bakın son sık iğnenin tepesindeki başak deseninin içerisinden geçiriyorum ve devam ettiriyorum. Bakın yine son sık iğnenin iki bacağının arasından tığımı çıkarıyorum ve buradan bir ip alarak tığımdaki ipten kaydırıyorum. Ardından 3 adet daha sık iğne yaparak bu boşluğa yapmış olduğum sık iğneleri tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar, örgümüz bu şekli aldı. Şimdi tüm şu 5 adet zincirlerden oluşan boşlukların içerisine az önce anlattığım gibi sık iğnelerimizi yapıp sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonuna geldik yine arkadaşlar. Bakın hemen şöyle bir göstereyim size. Şimdi son boşluğumuza da yine sık iğnelerimizi yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Bir önceki sırada arkadaşlar bakın ikili trabzan, bir adet zincir ikili trabzan yapmıştık. Bakın şurada gördüğünüz üzere. Bakın bu sonuncu ikili trabzanın şu şekilde tepe noktasına tığımızı geçirip bir adet ilmek alıyoruz ve tığımızdaki ipten kaydırıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok sıkı olmayan kaydırmalar yapacağız. Şöyle bir sıra boyunca her boşluğa tek tek birer kere girerek kaydırmalarımızı yapacağız. Hatırlarsanız toplamda şurada 6 sıra örmüştük. Hemen bakın bu benim. Şu ipi biraz gevşeteyim bu arada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tabii yine ipim takıldı. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu ikinci sıramdı. Daha doğrusu geriden başa dönersek 6, 5, bakın burası dördüncü sıramdı. Bakın burası üçüncü sıramdı. Lütfen kaydırmalarınızı yaparken ipiniz sıkı olmasın. Bu benim ikinci sıramdı ve bakın buradaki boşlukta artık benim birinci sıram. Bakın bir sıra boyunca bu şekilde kaydırmalarımızı yaptık. Hemen ardından arkadaşlar bakın bir adet zincir çekin lütfen. Ardından şurada ilk başlangıçta bizim küçücük bir kutucuğumuz vardı hatırlarsanız. Bu kutucuğun içerisine bir adet sık iğne yapacağız. Bu çekmiş olduğum zincire yine bir adet sık iğne sayacak olduğumdan toplamda buraya 2 adet sık iğne yapmış olarak kabul edeceğim. Bakın arkadaşlar yine şu hususu muhakkak belirtmem gerekiyor. Bu çok önemli çünkü. Lütfen sık iğnelerinizi yaparken bakın ipinizi aldıktan sonra muhakkak şöyle bir miktar uzatın. Ondan sonra kapamanızı yapın. Şimdi bakın arkadaşlar. Dolayısıyla 2 adet sık iğne yapmış olduk. Şimdi her bakın kutucuklarımızı yaparken bakın şöyle sık iğneler yapmıştık. Şimdi 2 adet sık iğnemizi, daha doğrusu 1 adet zincirle bir sık iğne kabul edip ardından da kutucuğa yaptığım sık iğne neticesinde 2 adet sık iğne yaptığımı varsayıyorum. Şimdi bakın burada kutucuğu yapmak için bakın şöyle bir sık iğne gövdesi yapmıştık. Bu sık iğne gövdesinin şuradaki tepesine girerek yine bir sık iğne yapacağız. Bakın hemen tığımı sık iğnenin altındaki boşluğa geçiriyorum. Bakın ipimi bir miktar uzatıp sık iğnemi yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın 1,
2 adet zincirimi çekiyorum ve şurada yaptığım arkadaşlar şu tomurcukların aynısından yapıyorum. Bakın yine sık iğnemin şuradaki başak deseninin içerisinden geçip tığımı devam ettiriyorum ve bakın şu iki bacağın arasından tığımı çıkaracağım. Bakın arkadaşlar, 2 adet zincir çekmiştim. Hemen bir adet buradan zincir çekerek kaydırmamı yapıyorum. Kaydırma size eğer çok sivri görünürse arkadaşlar, bu işlemi bakın şu şekilde kaydırma olarak değil, direkt bakın ipinizi aldıktan sonra şu şekilde sık iğne alarak da yapabilirsiniz. O zaman bu tomurcuklar çok sivri değil, daha yuvarlak olur. Hangi şekil hoşunuza giderse her ikisini de yapabilirsiniz. Bakın sık iğne olarak yapalım isterseniz. Ardından arkadaşlar sıradaki boşluğa 2 adet sık iğne yapalım. Bir mikrofonumu kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın 2 adet sık iğne yaptıktan sonra yine sıradaki bakın sık iğnenin şurada tepe noktasına batmak suretiyle yine bir sık iğne yapıyoruz. Bakın sık iğnemizi yaptık. Arkadaşlar şimdi boşluklara 2 adet sık iğne, şu sık iğnelerin gövdesinin olduğu şu boşluklara yaptığımız sık iğnenin tepesine de şu şekilde tomurcuklar yapıyoruz. Bakın sık iğnenin tepesine yaptığım sık iğne ve hemen buraya bir tomurcuk yapıyorum. Dediğim gibi bunun kapamasını sık iğne olarak da yapabilirsiniz, kaydırma olarak da yapabilirsiniz. Kaydırma olarak yaparsanız ucu daha sivri durur. Sık iğne olarak kapatırsanız ucu daha yuvarlak durur. Hangisi sizin zevkinize hitap ediyorsa her ikisini de yapabilirsiniz. Bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen 2 adet. Sanırım şu şekilde örgümü tutarsam daha net gösterebilirim size. 1 adet sık iğne yaptım. Hemen 1 adet daha sık iğne yapıyorum. Ardından bakın sık iğnemin gövdesinin olduğu şuradaki boşluğa giriyorum ve buraya da 1 adet sık iğne yapıyorum ve bunun ipim evet takılmadı. Üzerine 2 adet zincir çekmek suretiyle bakın şu şekilde bir tomurcuk yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıra boyunca bu işlemleri tekrarlayarak devam edelim. Sıra sonunda tekrar görüşeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Son kutucuğumuzun içerisine de bakın isterseniz şöyle sökeyim. Daha net görebilirsiniz. Bakın son kutucuğumuzdan önceki sık iğnemizin üzerine yine sık iğnemizi yaptık ve üzerine 2 adet zincir çekip tomurcuğunu da yaptık. Bakın arkadaşlar şu an son kutucuktayım. Hemen son kutucuğun içerisine giriyorum. Bakın 1, 2 adet sık iğnemi yapıyorum. Bakın buradaki şu köşedeki sık iğnenin ya da şu köşedeki boşluğa artık herhangi bir tomurcuk yapmıyorum. Bunu burada bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 1 adet zincir çekiyorum. Ardından bakın şu kutucuğun bakın kutucuğun şuradaki noktasına girip 1 adet sık iğne yapıyorum. Bakın kutucuğumun şuradaki boşluğuna girip 1 adet ilmek alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şu ipimi de gizliyorum bu aşamada. Şimdi arkadaşlar bakın şu sıra boyunca bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet kutucuk var. Yani daha doğrusu şurada 5 sıramız vardı arkadaşlar. Bu kutucukta zaten 6. sıramızı hatırlarsanız. Şu görmüş olduğunuz küçücük boşlukların içerisine her birine 2'şer adet sık iğne yapacağız şimdi. Sıra sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın birinci kutumuzun içerisindeyiz. 2 adet sık iğnemizi yaptık. Hemen bir sonraki kutuya geçiyoruz ve 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bu bizim
Üçüncü kutumuz, boşluğumuzdu daha doğrusu, kutu demeyelim. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçip 2 adet yine sık iğne yapıyorum. Şöyle ipimi biraz rahatlatayım arkadaşlar. Ve bakın son boşluğa girip yine 2 adet sık iğnemi yapıyorum. Hemen şöyle bir şeklini size göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle çekeyim bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar, şu sıra boyunca sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi tekrar yine aynı sıraya örgümüzü yapacağız. Şimdi bakın 1, 2, 3 adet zincirinizi çekin, ardından örgünüzü çevirin. Şimdi arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 adet sık iğneyi atlıyorum. 4. sık iğnenin şuradaki tepe boşluğuna girerek bir adet sık iğne yapıyorum. Bakın girdim, bir adet ip çıkardım ve bu ipi bir miktar uzattım. Ardından sık iğnemi yaptım. Hemen bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından 1, 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar ve 2 adet sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin içerisine girerek bakın ipimi uzatmak suretiyle yine sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına şuradaki nedir arkadaşlar? Gizlediğim ip bu neymiş dedim de arkadaşlar pardon. Hemen yanına bakın bir adet daha sık iğnemi yapıyorum. Ardından arkadaşlar son olarak yine 2 adet zincirimi çektim ve 1 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin bakın şu şekilde tepe boşluğuna girdim ve bir adet ip aldım ve almış olduğum ipi şu şekilde bir miktar uzatarak sık iğnemi yaptım. Hemen yanına yine bir adet sık iğne yaparak bakın bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen son sıramıza geçelim. Artık koyu renk iple işimiz bitecek. Bakın hemen bir adet zincirinizi çekin, ardından örgünüzü çevirin. Bakın şurada başlangıçta bakın birinci sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğnenin şu şekilde tepe noktasına girerek bir adet sık iğnenizi yapın. Ardından bakın 2 adet zincirle oluşturduğumuz boşluğumuz vardı. Bunun içerisine hemen arkadaşlar 2 adet sık iğne yapıyoruz. Ardından bakın karşımıza çıkan 2 adet sık iğnenin tepe noktasına sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sık iğnelerin tepe noktasına birer adet sık iğne, boşluklara ikişer adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sonraki boşluğa 2 adet yaptım. Sonra karşıma 2 adet sık iğne geliyor. Hemen bunların tepe noktalarına birer adet sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın yine boşluk geldi karşımıza. Hemen bu boşluğa da girip 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ben yine bir örgüme bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde mi bitiyordu en son sıramız? Arkadaşlar son boşluğa 2 adet sık iğne yaptıktan sonra bakın şuradaki köşeye de batıyoruz. Örneğime tekrar baktım arkadaşlar. Bu noktaya da batmışım çünkü. Bakın şöyle şuraya da batarak bir adet sık iğnenizi yapın. Ardından bir adet zincirinizi çekerek ipinizi bir miktar uzun tutun arkadaşlar. Şu miktar bize dikmek için yeterli ve tığınızdan çekin, çıkarın. Ardından arkadaşlar hemen bir şöyle şurası geniş bir yün iğnesi alın. Şöyle biraz bastırırsam belki içinden daha rahat geçirebilirim. Hemen şu şekilde ipimizi, pardon arkadaşlar, şöyle ipimizi şuradan geçirelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Örneğimizde bakın şu uzun kenar yani şöyle. Bakın bir tarafı diğer tarafına göre çıkıntısı daha az.
Bu altta kalacak arkadaşlar. Şu çıkıntı olan kısım üste gelecek. Yani ipimizin olduğu kısım üste gelecek. Öyle diyeyim size. Bakın şu şekilde üste gelerek dikeceğiz. Yalnız dikerken arkadaşlar bakın şu şekilde motiflerimizin düzgün durmasına muhakkak dikkat edelim. Şöyle örneğimize de bir bakalım aslında. Evet bakın şu şekilde. Şöyle şu iki süsleme yan yana gelecek. Bu şekilde dikeceğiz. Dikeceğiz derken arkadaşlar boylu boyunca dikmeyeceğiz. Sadece şu üst kısmı buraya sabitleyeceğiz. Bakın şöyle şu şekilde yerini güzelce ayarlayalım. Bakın şu şekilde şu taçlar aynı hizaya gelecek. Bakın hemen şöyle bir geçirelim. Sadece üst kısmını dikeceğiz arkadaşlar. Şu yan taraflar dikilmeyecek. Sadece üst kısmını birleştireceğiz. Çünkü buraya bakın şu şekilde biz delikler oluşturduk zaten. Dilerseniz düğme dikebilirsiniz. Dilerseniz serbest bırakabilirsiniz. Düğmesiz de inanın çok güzel görünüyor. Hatta ben buna düğme dikmeden size bir göstermek istiyorum. Bir tanesi düğmeli olsun, bir tanesi düğmesiz olsun. Hangisini beğenirseniz o şekilde yapabilirsiniz. Piyasada çok değişik, çok güzel düğmeler var. Ben de şu şekilde küçük ince düğmeler vardı. Bunları dikmeyi tercih ettim. Bu biraz Victoria dönemine ait bir eldiven olduğu için incilerin daha çok yakışacağını düşündüm açıkçası. Ama sizler daha farklı düğmeler tercih edebileceğiniz gibi hiç düğme de tercih etmeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, arzunuza kalmış. Bakın şu taçları da şuradan birleştirelim. Evet. Dilerseniz bu bölümü hızlıca geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama hani ben nasıl diktiğimi de size bir göstermek istediğim için bu bölümü kesmedim açıkçası. Bakın sadece şu bölümü dikiyorum, birleştiriyorum. Aşağıya daha fazla götürmeyeceğim. Şuradan da bir miktar tutturursam tamamdır. Şöyle daha fazla aşağıya inmeyeceğim zaten. Bakın şu şekilde yaparsak yeterli. Evet. Bu benim için. Bakalım fazla da gitmek istemiyorum. Evet biraz fazla gittik galiba. Bakalım yine de. Yo tamamdır. Ben hemen şurayı birleştirip düğümlemek istiyorum arkadaşlar. Koyu renk parçası hazır eldivenimizin. Şimdi beyaz parçanın örümüne, beyaz ipli olan kısmın örümüne geçeceğiz. Bakın bu şekilde. Şöyle de bir göstermek istiyorum size. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde tabii beyaz ipli olan kısmı da ördükten sonra kazaklarınızın altına, gömleklerinizin altına da gayet şık bir aksesuar olarak giyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar beyaz kısmının örümüne geçelim hep birlikte. Arkadaşlar koyu renkli olan parçayı tamamladık. Bakın hemen size bir ölçülerini de vereyim, uzunluğunu vereyim. Bakın arkadaşlar, uzunluğu şu şekilde orta noktadan baktığım zaman ortalama 6,5 santime denk geliyor. Şimdi benim yaptığım 40 ilmeğe göre bakın arkadaşlar genişliği ise 8 santim. Siz tabii dediğim gibi bileğinizin boyuna ölçerek bunun uzunluğunu, genişliğini ayarlayabilirsiniz. Bakın şu biten parçamızı bir yine göstermek istiyorum size. Şuradan birleşme noktasına bakmak için düğmelerini açmıştım. Bakın arkadaşlar şurada yaptığımız delikler var. Düğmeleri buraya geçiriyoruz.
Hatta buraya belki bir üçüncü düğme daha güzel olabilir açıkçası. Şimdi arkadaşlar şunu da belirteyim. Çok farklı renklerde yine böyle inci görünümlü şeyler var, düğmeler var. Siz kullandığınız iplerin rengine göre yine inci modeli kullanabilirsiniz ama farklı renkler tercih edebilirsiniz. Bunu da araya bir sıkıştırmak istedim. Şimdi arkadaşlar hemen bir beyaz ipimize geçelim. Ne dedik? Koyu renk ipimizle işimiz bitti. Şöyle metremizi de kenara koyalım. Bakın arkadaşlar öncelikle bir adet şu şekilde bir kilit zincir oluşturacağım. Şu mesafeyi biraz kısa tutalım. Çok uzun kalmasının bir anlamı yok. İşimize yaramayacak çünkü. Ayarlayamadım arkadaşlar, pardon. Şöyle bakın, bir adet zincir çekerek bu bölümü arkadaşlar şu şekilde kilitliyorum. Şimdi örneğimizde arkadaşlar bakın şu şekilde göstereyim size. Şu taç yaptığımız kısımların, gösterebiliyor muyum kameraya? Evet. Bakın şu taç yaptığımız kısımların battığımız noktaları, bakın şuradaki trabzanların birer adet zincir çektiğimiz boşluklarıydı. Bakın şimdi bu zincir çekmediğimiz boşluklara çalışacağız. Şöyle bir yakından göstereyim. Bakın buralar hep bizim zincir çektiğimiz boşluklardı. Biz bakın şu tacın zincirini yaparken bu noktalara batmıştık. Şimdi arkadaşlar bakın şu arada kalan zincir çekmeden bir boşluktan diğer boşluğa atlarken hatırlarsanız zincir çekmeden atlamıştık. Şimdi bu boşluklara çalışacağız. Bakın arkadaşlar bir adet kilit zincirimizi çektik. Yalnız bakın şöyle ipimi bir miktar açayım. Şimdi arkadaşlar bakın şu noktaya batacağım ama şöyle göstereyim size. Bakın tığımı iç taraftan geçireceğim. Bakın şu şekilde iç taraftan. Yani çünkü bakın arkadaşlar örnekte beyaz kısım koyu renk kısmın altında kalıyor. Dolayısıyla bakın şu altından, alt kısımdan işlemeye başlayacağız. Bakın hemen tekrar göstereyim. Tığımı şuradan geçirdim ve zincir çekmediğim iki trabzanın arasına girdim. Bakın bir adet ilmek aldım. Ardından sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Ve hemen bir sonraki bakın şu taç şeklinin arasındaki zincir olmayan boşluğa gidiyorum. Bakın, ay pardon arkadaşlar. 2 atlamışım. Bakın hemen şunun arasındaki zincir çekmediğim boşluğa gidiyorum. Hemen bir adet sık iğne yapıyorum. Yine 4 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın 3, 4. Hemen sıradaki hangisi? Bakın arkadaşlar sıradaki taç şeklimiz bu. Hemen bunun bakın içinden geçiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Zincir çekmediğim boşluğa giriyorum ve hemen bir adet ilmek alıyorum. Ardından sık iğnemi yapıyorum. Tüm bir sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın bir adet daha birlikte yapalım. 4 adet zincirimi çektim. Bakın tığımı şu taç şeklinin arasındaki şu zincir çekmediğim boşluktan geçiriyorum. Hatta isterseniz şu taçlarınızı şu şekilde katlayabilirsiniz arkadaşlar. Belki o zaman daha rahat yapabilirsiniz. Bakın bir adet ilmek aldım ve sık iğnemi yaptım. Hemen yine 4 adet zincir çekerek bir sonraki boşluğuma geçeceğim. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın hemen son zincirimizi birlikte yapıp birleştirmemizi yapalım. Bakın ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 adet zincir çektik. Bu defa arkadaşlar bakın ilk başladığımız bakın noktanın sık iğnesinin şu şekilde bakın tepe noktasına içinden geçiyorum. Hemen buradan bir adet zincir alıyorum, ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten bakın şu şekilde kaydırıyorum. Ardından arkadaşlar bakın bu sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle bir iç kısmını size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sıraya geçerken önce bir zincirimizi, örneğimizi şöyle bir ters çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar 2 adet kaydırma yapacağım. Ters yöne doğru. Bakın şu şekilde çünkü sebebi de şu arkadaşlar. Bakın ben şu an benim ipim sık iğnenin tepe noktasında
benim biraz şu ipin orta noktasına gelmem gerekiyor. Dolayısıyla bunu da kaydırmayla yapabilirim. Bakın örneğimi çevirdim. Şu şekilde birleştirmemi yapmıştım ve örneğimi çevirdim. Bakın arkadaşlar, boşluktan giriyorum. Zincirlerimin boşluğundan giriyorum ve bakın tığımdaki ipten kaydırıyorum. Yeniden arkadaşlar girip boşluktan bir adet ip alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Ardından modelimize devam edebiliriz arkadaşlar. Bakın bunun için öncelikle 2 adet zincir çekiyorum ve bakın arkadaşlar şurada oluşan boşluğa girerek bakın şurada oluşan boşluğa tığımı geçiriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve ardından sık iğne yaparak burada bir tomurcuk görüntüsü oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın hemen 4 adet zincir çekiyorum. 3, 4. Bakın bir önceki sırada çekmiş olduğumuz 4 adet zincir vardı ya arkadaşlar. Bunun hemen orta noktasından içinden herhangi bir noktadan tığımı geçirmiyorum arkadaşlar. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Ardından 1, 2 adet zincirimi çekiyorum. Daha önce şuralarda yapmış olduğumuz tomurcukları hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle tekrar bir göstereyim size. Şu benim son yapmış olduğum sık iğnem. Bakın sık iğne ile birleştirme yapmıştık. Bunun tepe noktasından şöyle şu şekilde bakın tığımı geçiriyorum. Tığımı devam ettiriyorum ve bakın sık iğnenin şu ön taraftaki ayağının içerisinden de geçiyorum. Bakın dolayısıyla 2 adet ipin içerisinden geçmiş oldum. Bu noktadan ip alarak tomurcuklarımı yapacağım şimdi arkadaşlar. Bakın en son 2 adet zincir çekmiştik. Hemen az önce gösterdiğim bakın tepe noktasından geçtim. Sık iğnemin öndeki bacağından da geçtim. Bakın şu şekilde. Ardından buradan bir adet ilmek aldım. Bakın tığımın üzerinde 2 adet ip var ve hemen ikisini tek seferde çektim. Hemen arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4. 4 adet zincir çekerek hemen bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bakın boşluğa geçtim. Boşluğun içerisinden geçip bir adet ilmek aldım ve bunu sık iğne olarak çektim. Ardından bakın 1, 2 adet zincir çektik. Bakın tekrar göstereyim hemen. Bakın sık iğnemin üstündeki zincir bu. Bakın bunun ortasından şuradaki arkadaşlar bakın başak deseninin ortasından geçiyorum. Tığımı devam ettiriyorum ve sık iğnemin bakın bana doğru olan bacağından 2 bacağı var arkadaşlar. Bir dışta kalan bacak bir de bana doğru olan bacak. Bakın 2 bacağın arasından geçmiş oluyorum. Bu arada kameradan da arada kontrol ediyorum arkadaşlar. Çünkü arada kaydırabiliyorum maalesef. Bakın 2 adet zincirimi çektim en son. Hemen bu az önce göstermiş olduğum boşluklardan geçeceğim. Sık iğnemin üstündeki başak deseninin arasından geçirdim tığımı. Ardından tığımı devam ettirdim. Bakın sık iğnemin öndeki bacağından çıktım. Hemen bir adet ilmek aldım bu bölümden ve tek seferde çekerek bakın şu şekilde tomurcuğumu yaptım. Hemen son bir tane daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın 4 adet zincirimi çektim. Hemen sıradaki boşluğun bakın içerisinden geçiyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımın üzerindeki 2 adet ilmeği bakın tek seferde sık iğne yaparak topluyorum. Ardından arkadaşlar tomurcuğumuzu yapacağız. Bakın 1, 2 adet zincir çektim ve sık iğnemin bakın şu üstündeki başak deseninin içerisinden geçiyorum. Tığımı devam ettiriyorum ve sık iğnemin öndeki bacağından da çıkmak suretiyle tığımı geçiriyorum. Hemen bu bölümden bir adet ip alıyorum. Tığımın üzerindeki 2 adet ilmeği tek seferde çekerek tomurcuğumu yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın arkadaşlar sıra sonunu yine birlikte tamamlayalım istiyorum. Bakın en son 4 adet zincirimizi çektik. Şimdi daha doğrusu tomurcuğumuzu yaptık ve tomurcuktan sonra 4 adet zincirimizi çektik. Şimdi bakın bir sonraki nokta ile bizim birleştirme noktamız şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın sıranın başında tomurcuğu yapmak için batmış olduğum nokta vardı. Bakın arkadaşlar şu nokta. Aynı boşluğa giriyorum. Bakın tığımın üzerinde sadece bir adet ilmek var. Herhangi bir ilmek almıyorum. Kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bu boşluğa giriyorum bir adet şu şekilde ilmek alıp
hemen tığımdaki ipten kaydırmak suretiyle bakın sırayı birleştirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sıraya geçmek için şu tomurcuğu atlayıp ipimi şu noktaya taşımam gerekiyor. Onun için de arkadaşlar bakın tomurcuğu geçecek şekilde bakın tığımı geçiriyorum. Bu noktadan bir ip alıp tığımdaki ipten kaydırarak ipimi bu noktaya taşımış oluyorum. Ama ipimi düzgün yapamadım arkadaşlar. Müsaadenizle tekrarlayacağım. Bakın arkadaşlar, tekrar ediyorum. Tomurcuğu atlıyorum. Hemen bakın şuraya girip bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın bu şekilde ipimizi istediğimiz noktaya almış olduk. Şimdi arkadaşlar bu sıra boyunca bakın yapmış olduğumuz şu zincirlerin arasına trabzanlar yapacağız. İkili trabzanlar yapacağız. Yalnız biraz farklı bir ikili trabzan olacak bu. Bakın öncelikle 1, 2, 3 adet zincir çekerek hem bir üst sıraya çıkıyorum, yükseklik oluşturuyorum hem de bunu bir adet ikili trabzan olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın hemen tığımın üzerine bir adet ilmek aldım. Normal bildiğimiz ikili trabzanımı buraya yaptım. Şimdi bundan sonraki trabzanlarımız biraz farklı olacak arkadaşlar. Örneğimizin gelişinden dolayı bu ilk trabzanlarımız normal diğer trabzanlardan maalesef farklı oluyor. Diğerlerini anlayabilmek için lütfen iyi takip edin. Bakın 2 adet zincirimi çektim. Her trabzanın arasına 2 adet, daha doğrusu trabzan grubunun arasına 2 adet zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın her boşluğun içerisine 2 adet trabzandan oluşan toplamda 3 adet trabzan grubu yapacağız. Bakın bu benim birinci trabzan grubum. 2 adet trabzandan oluşuyor. Hemen 2 adet zincirimi çektim. Tığımın üzerine ip aldım ve yine aynı boşluğa girerek bakın boşluktan bir adet ilmek aldım. Tığımın üzerinde 3 adet ilmek var. Şimdi ilk 2 ilmeği birlikte çektim. Ama sonraki ilmekleri bekletiyorum arkadaşlar. Hemen tığımın üzerine yine bir adet ilmek alıyorum. Bakın aynı boşluğa yeniden giriyorum. Ve buradan bir adet ilmek alıyorum. Ve bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 3 ilmeği birlikte çekerek bakın trabzan grubumuzu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi aynı boşluğa bir adet daha trabzan grubu yapacağız. Yani her boşluğa toplamda 3 adet trabzan grubu yapacağız arkadaşlar. Her trabzan grubunun arasında da 2 adet zincirimiz olacak. Bakın öncelikle 2 adet zincirimizi çekelim. Ardından tığımızın üzerine bakın ip aldık. Hemen aynı boşluğa giriyorum. Bakın bir adet ilmek alıyorum. Tığımın üzerindeki 3 adet ilmeğin ilk 2 ilmeğini birlikte çekiyorum. Sonraki 2 ilmeği bekletiyorum. Tığımın üzerine yeniden ip aldım arkadaşlar. Bakın aynı boşluğa girip yeniden ilmek oluşturdum. İlk 2 ilmeği birlikte çektim. Tığımın üzerinde kalan son 3 ilmeği ise yine birlikte çekerek bakın bu şekilde toplamda 1, 2, 3 adet trabzan grubu oluşturdum. Şimdi bir sonraki boşluğa geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki boşluğa geçerken yine 2 adet zincirimizi muhakkak çekiyoruz. Şimdi her trabzan grubunun arasına muhakkak ister bir sonraki boşluğa geçin, ister aynı boşluğa trabzan yapın. Muhakkak trabzan gruplarımızın arasına 2 adet zincirimizi çekiyoruz. Bakın hemen bir sonraki boşluğa girelim. Tığımızın üzerine ip aldık. Öncesinde 2 adet zincirimizi çektik. Bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum. Şuradaki tomurcuğu atlayarak geçiyorum arkadaşlar. Bakın bir adet ilmek aldım ve aldığım ilmeği bir miktar uzattım. Ve ilk 2 ilmeği birlikte çektim. Sonraki 2 ilmeği beklettim. Yine tığımın üzerine ip aldım arkadaşlar. Bakın aynı boşluğa girip yeniden ilmek aldım. Bu defa ilk 2 ilmeği birlikte, son 3 ilmeği ise birlikte tek seferde çekerek bakın trabzan grubumu oluşturdum. Ne dedik? Her boşluğa toplamda 3 adet trabzan grubu yapacağız dedik. Hemen araya 2 adet zincirimi çektim. Bakın yine tığımın üzerine ip aldım ve boşluğa girerek ilk 2 ilmeği birlikte çektim.
Yine ip aldım. Bakın sonraki 2 ilmeği bekletiyorum. Yeniden ip aldım ve yine aynı boşluğa girip bakın hemen 2 ilmeği birlikte çektim. Sonra kalan 3 ilmeği yine birlikte topladım. Araya 2 adet zincir çekerek bir sonraki trabzan grubuna geçiyorum hemen. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte çekip sonraki 2 ilmeği bekletiyorum. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Yine aynı boşluğa girip ilk 2 ilmeği birlikte çektim. Geri kalan son 3 ilmeği yine birlikte çekerek bakın modeli bu sırayı komple bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunu yine birlikte tamamlayalım arkadaşlar. Bakın en son boşluğumuza 2 adet ikili trabzandan oluşan toplamda 3 adet trabzan grubu yaptık. Bakın geçişlerde ne yapıyorduk? 2 adet zincirimizi çekiyorduk. Hemen 2 adet zincirimizi çekelim arkadaşlar öncelikle. Ardından bakın arkadaşlar başlangıçta yapmış olduğumuz bakın 2 adet ikili trabzan var. Bundan sonraki yine 2 adet zincirden oluşan boşluğa atlıyoruz hemen arkadaşlar. Yani bakın şu ilk 3 adet zincirden oluşan boşluğun köşesine değil arkadaşlar. Bakın hemen bu 2 adet trabzanı atlayıp gösterebiliyorum değil mi? Bakın hemen sıradaki 2 adet zincirden oluşan boşluğa girip 1 adet ilmek alıyoruz ve tığımızdaki ipten kaydırarak bakın sıramızı bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar her bakın zincirin içerisine toplam 3 adet ikili trabzandan oluşan toplam 2 adet ikili trabzandan oluşan trabzan grupları yapmıştık. 3 adet trabzan grubu yapmıştık. Şimdi bu trabzan gruplarının aynı boşluğun içerisinden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın arada kalan zincirden oluşan her birinin 2 adet boşluğu var. Şimdi biz bu boşluklara çalışacağız. Yalnız zincirlerin şu boşlukların arasındaki geçişler için çektiğimiz zincire ise sık iğne yapacağız. Yani şu bakın şöyle zincirin içine yapmış olduğumuz trabzan gruplarının arasındaki boşluklara yine bir önceki sırada yapmış olduğumuz ikili trabzan gruplarının aynısını yapacağız. Ama şu geçiş noktalarını ise 3 zincir çekip sık iğne yapacağız. Bakın birlikte yapalım arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. Bakın öncelikle 1, 2, 3 adet zincirimi çekerek hem bir yükseklik oluşturuyorum, bir sonraki sıraya geçiyorum. Hem de bunu bir adet ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Bakın tığımın üzerine ip aldım ve bakın aynı boşluğa girip ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi boşluklar arası geçişlerde yine 2 adet zincirinizi çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın bir sonraki boşluk benim şu büyük zincirimin arasına yapmış olduğum trabzanların arasındaki boşluk. Yani şu geçiş boşlukları değil. Bir zincirden diğer zincire geçiş için yapmış olduğum boşluk değil. Dolayısıyla bu boşluğa yine ikili trabzan yapacağım. Ama nasıl yapıyoruz? Bakın. İlk 2 ilmeği birlikte çektim. Sonraki 2 ilmeği bekletiyorum. Yine tığımın üzerine ip aldım. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte çektim. Sonra geri kalan 3 adet ilmeği birlikte çekerek trabzanlarımı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bakın bir sonraki boşluk benim şu görmüş olduğunuz büyük zincirlerin arasında yapmış olduğum trabzanların arasındaki boşluk değil. Geçiş boşluğu. Dolayısıyla buraya bakın 3 adet zincir çekip buraya direkt sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa direkt sık iğne yapıyorum. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Başlangıçta birinci boşluğumuza ikili trabzanlarımızı yaptık. İkinci boşluğu zincir çektik. 2 adet zincir çektik. İkinci boşluğumuza da yine ikili trabzanlarımızı yaptık. Bir sonraki boşluğa geçtiğimizde 3 adet zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Ardından yeniden 3 adet zincir çekiyoruz ve sıradaki boşluğa bakın tığımızın üzerine ip alıp yine az önce yapmış olduğumuz ikili trabzanlarımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Şu son 3 ilmeği birlikte topladığımız trabzanlardan bahsediyorum. Yine 2 adet zincir çekip bir sonraki boşluğa geçelim arkadaşlar.
Bakın ip aldık. İlk 2 ilmeği birlikte çektik. Yine tığımızın üzerine ip aldık. Aynı boşluğa girdik. İlk 2 ilmek birlikte, son 3 ilmek birlikte şeklinde trabzan grubumuzu yaptık. Ardından arkadaşlar bakın 2 boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Bunların arasına 2 adet zincir çekiyoruz. 3. boşluğa geçtiğimizde 3 adet zincir, sık iğne. Ardından yine 3 adet zincir ve bir sonraki boşluğa geçerek ikili trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzan grubumuzu yapıyoruz. Trabzan gruplarının arasına 2 adet zincir çekiyoruz. Unutmayın bunu. Bakın bir sonraki boşluğa yine ikili trabzan. Bakın hemen yine normal son 3 ilmeğini birlikte topladığımız ikili trabzanımızı yaptık. Ardından bakın 3. boşluğa geçeceğim. 3 zincir ve sık iğne. Yine 3 zincir. Ardından bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Yani arkadaşlar bakın şu şekilde devam edeceksiniz. Birleştirmemizi yaptık. Birinci boşluğa ikili trabzan. 2 zincir çektik. Bir sonraki boşluğa yine ikili trabzan. 3. zincire geçeceğimiz zaman 3 zincir sık iğne. Ardından tekrar 3 zincir ve bir sonraki boşluğa ikili trabzan, arasına yine 2 zincir, yine ikili trabzan. 2 adet ikili trabzan, ardından sık iğne. 2 adet ikili trabzan, ardından sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar, son boşluğu birlikte tamamlayalım. En son bakın boşluklarımıza, daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Trabzanlarımızın arasında kalan boşluklarımıza yine ikili trabzanlarımızı yaptık. Bakın şimdi geçiş boşluğundayız. Hemen ne yapıyorduk? 3 adet zincirimizi çekiyorduk ve boşluğa batıp sık iğne yapıyorduk. Ardından yine 3 adet zincirimizi çekiyorduk. Şimdi arkadaşlar burada bir birleştirme yapmamız gerekiyor. Bakın birleştirmeyi yine sıradaki 2 adet ikili trabzanımızı atlayıp şu orta boşluğa batmak suretiyle, yani trabzanların arasındaki boşluğa batarak bakın kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi her yeni sıraya geçtiğimizde yine ikili trabzan yapıyoruz ama hatırlarsanız önce 3 adet zincir çekiyorduk. Sonra tığımızın üzerine ip alıp boşluğa normal bildiğimiz klasik ikili trabzan yapmak suretiyle ilk boşluğumuzdaki trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın sıradaki boşluklar, şimdi her sırada trabzanların arasındaki boşluk sayısı azaldı. Biz ilk başladığımızda toplamda bakın 3 adet trabzan grubu yapmıştık. Bunların her birinin arasında 2 adet zincir vardı. Dolayısıyla bakın ilk sırada 2 adet trabzan arası boşluğumuz vardı. Dolayısıyla az önceki sırada bu 2 adet boşluğu doldurduk. Şimdi bu sırada arkadaşlar trabzan arasındaki boşluk sayımız teke düştü. Bakın ikili trabzanımızı yine bu aradaki trabzanların arasındaki boşluğa yaptık. Şimdi bir sonraki boşluk, bakın bizim sık iğne yaptığımız sık iğne yaptığımız noktanın sağındaki ve solundaki boşluklar. Şimdi buralara arkadaşlar trabzan yapmıyoruz. Buralara 3 adet zincir çekiyoruz. Hemen sık iğnenin sağındaki boşluğa girip yine sık iğne yapıyoruz. Ardından yine 3 adet zincir çekiyoruz. Bu defa da sık iğnenin solundaki boşluğa girip sık iğnemizi yapıyoruz. Bu geçişler artık bu şekilde, sadece trabzanların arasındaki boşluğa trabzan yapmak suretiyle örneğimize devam edeceğiz. Bakın sıradaki boşluk bizim şu şekilde iki trabzan grubunun arasındaki boşluk. Dolayısıyla buraya trabzan yapacağız arkadaşlar. Hemen 3 adet zincirimizi çekiyoruz ve tığımızın üzerine ip alarak bakın boşluğa girdik. İlk 2 ilmeği birlikte çektik. Yine tığımızın üzerine ip aldık. Aynı boşluğa girdik. Bakın yine ilk 2 ilmeği birlikte çektik. Kalan 3 ilmeği birlikte çekerek trabzanlarımızı bu şekilde yaptık. Bakın sırada
hemen sık iğnemizin sağındaki ve solundaki zincirlerden oluşan boşluklar var. Buralara geldiğimizde trabzan yapmıyorduk. 3 adet zincirimizi çekip ilk önce sık iğnenin sağındaki boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Ardından yine 3 adet zincir çekip bu defa sık iğnenin solundaki boşluğa batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın sırada ne var? Trabzanların arasındaki boşluk var. Yine 3 adet zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bakın tığımızın üzerine ip alıp bu defa trabzanımızı yapıyoruz. Evet bakın. Şöyle bir düzelteyim. Bakın yine 2 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda birleştirmemizi yine birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın son ikili trabzanlarımızı yaptık. Önümüzdeki 2 adet boşluk sık iğnenin boşlukları. Bakın 3 adet zincirimizi çektik. 3 evet. Hemen bakın arkadaşlar sıradaki boşluğa giriyorum. 1 adet sık iğne yapıyorum. Yine 3 adet zincir çekiyorum ve sonraki boşluğa giriyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Şimdi sırayı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Hemen 3 adet zincirinizi çekin arkadaşlar. Bakın başlangıçta yapmış olduğunuz 3 adet pardon 2 adet ikili trabzanın hemen ilerisindeki 3 adet zincirden oluşan boşluğa atlıyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan bir adet ilmek alıp tığınızdaki ipten kaydırıyorsunuz. Birleştirmeyi bakın arkadaşlar bu şekilde yaptık. Ardından arkadaşlar bir adet daha kaydırma yapalım. Bakın yine bir adet ip aldım ve tığımdaki ipten kaydırdım. Şimdi arkadaşlar bu sırada her boşluğa bir kere öncelikle 3 adet zincir çekeceğiz. Ardından bir sonraki boşluğa geçerek oraya bir adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen yapalım. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Sıradaki boşluğa atlıyorum. Boşluğun içerisine geçip bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından yine 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın hemen sıradaki boşluğa geçip bir adet sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3 adet zincir çekip sıradaki boşluğa atlayarak sırayı tamamlayacağız. Bu sırada sadece zincir ve sık iğne şeklinde sadece boşluklara çalışacağız arkadaşlar. Artık bu sırada herhangi bir trabzan yapmıyoruz. Dediğim gibi 3 adet zincirinizi çekin. Ardından sıradaki boşluğa geçerek sık iğnenizi yapın. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunu birlikte tamamlayalım arkadaşlar ve son sıramıza başlayalım. Şimdi yine 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Bakın arkadaşlar şurası benim ilk başlangıçta yapmış olduğum trabzanlar ve bu bir önceki sırayı bakın burayla birleştirmiştim. Şimdi hemen bu zincire de arkadaşlar öncelikle bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından bakın arkadaşlar başlangıçta yapmış olduğum zincir buydu. Hemen yine bir 3 adet zincir daha çekip bu bir önceki sırada birleştirme yaptığım noktaya yeniden bakın. Birleştirme yaptığım nokta burası arkadaşlar. Hemen buranın bakın şuradaki tepe noktasına batıyorum ve bir adet kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen ardından örgünüzü bir ters çevirin arkadaşlar. Ve bu boşluğun içerisine şimdi 2 adet öncelikle bir kaydırmamızı yapalım. Bakın bu birinci kaydırmamız. İpim takıldı arkadaşlar. Bakın hemen bu birinci kaydırma. Aynı boşluğa bakın tekrardan ikinci bir kaydırma yapıyoruz. Ardından arkadaşlar bakın sık iğne yapmış olduğumuz nokta burası. Şimdi bir adet kaydırmada bu sık iğnenin bakın şu şekilde tepesine batarak ilmek alıyoruz. Bir adet kaydırmada buraya yapıyoruz arkadaşlar. Ardından arkadaşlar hemen 3 adet zincir çekerek örgünüzü tekrar çevirin. Şimdi
Bu sırada arkadaşlar her boşluğun içerisine toplamda 5 adet ikili trabzan yapacağız ve her trabzanın tepe noktasına yine bir adet tomurcuk yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu 3 adet zincirimizi bir trabzan kabul ediyorum. İlk başlangıçta bunun üzerinde tomurcuk yapmayacağım. Sırayı tamamladıktan sonra bunun tomurcuğunu en son yapıp örgümüzü bitireceğiz. Bakın arkadaşlar, bunu bir adet ikili trabzan kabul ettik. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Şöyle elimi bir miktar geri çekeyim. Tığımızın üzerine ipimizi aldık ve bakın hemen az önce kaydırma yaptığım boşluğa giriyorum. Bakın ilmek alıyorum ve 2 kere de çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından arkadaşlar 2 adet zincir çekin. Bakın daha önce tomurcuk nasıl yapmıştık? İkili trabzanımızın bakın şurada en üstündeki boşluğa daha doğrusu başak deseninin ortasına girmiştik. Ortasındaki boşluğa girdiğimizde sadece ön kanadını almıştık. Tığımızı devam ettirmiştik ve bakın şu şekilde devamındaki şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bana biraz ters geldi. Bakın şu şekilde devamındaki ikinci ipin de içerisinden geçerek bakın şu şekilde ilmek almıştık. Şimdi tığımızdaki ipten kaydırıyoruz. Ardından tığımızın üzerine hemen ip alıyoruz arkadaşlar. Aynı boşluğa yeniden bir adet ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanımızı yaptık. Bakın arkadaşlar 2 adet zincir çektim. Ve bakın gireceğim nokta şurası arkadaşlar. Öncelikle şuradaki başak desenin içerisinden geçiyorum. Devam ettiriyorum. Bakın ikili trabzanın üstündeki ipten de geçmek suretiyle tomurcuğumu yapacağım. Bakın arkadaşlar. Tığımın üzerine herhangi bir ip almadım. Tığımı geçirip bu noktadan bakın ipimi aldım ve tığımdaki ipten kaydırdım. 2 adet trabzan yaptık arkadaşlar. Başlangıçtaki 3 adet zincirle birlikte 3 adet trabzanımız oldu. Hemen arkadaşlar 2 adet daha bu şekilde trabzan ve bu trabzanların tepesinde tomurcuk yaparak bu sayıyı 5'e çıkarıyoruz. Bakın hemen sonuncu trabzanımı yapıyorum. Pardon arkadaşlar tekrar yapmam gerekecek. Şöyle ipimi bir miktar rahatlatayım. Bakın 5. ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından 2 adet zincir çekerek ipim çok takılıyor arkadaşlar. Evet. 2 adet zincir çekerek bakın tomurcuğumu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sadece şöyle söyleyeyim size. Bakın trabzanlarımızın üzerindeki boşluklara bu şekilde çiçek motifi yapacağız. Trabzanların dışında kalan, arasında kalan bakın şu 2 adet boşluğa ise bakın şu şekilde tığımızı geçireceğiz. Bakın sıradaki boşluğa geçirip bir adet ilmek aldım. Tığımda bekletiyorum. Hemen bir sonraki boşluğa geçip yeniden ilmek aldım. Bakın bu 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Araları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sıradaki boşluk benim trabzanımın üzerindeki boşluk. Hemen tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Ve buraya bakın şu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 2 adet zincir çekerek bu trabzanın üzerindeki tomurcuğumu yapıyorum. Bakın arkadaşlar tığımdaki ipten kaydırıyorum. Hemen bakın tığımın üzerine ip aldım. Şöyle arkadaşlar ipimi bir miktar. Bakın bir adet ikili trabzan yaptık. Yeniden tığımızın üzerine ip aldık. Yeniden ikili trabzan yaptık. Ve yine aynı şekilde tomurcuğumuz için trabzanın üzerindeki boşluklara girip ilmek aldık ve tığımızdaki ipten kaydırdık. 2 adet ikili trabzan elde etmiş olduk arkadaşlar. Bakın diğer trabzanlarımı da aynı şekilde tomurcuklarıyla birlikte yapıyorum. Üçüncü şöyle arkadaşlar bakın
Şu benim 3. trabzanım ve ilmeğim. Artık ipim çok şey oldu arkadaşlar. Takılıyor. Kusura bakmayın. Bazen tekrar tekrar yapmak zorunda kalıyorum. Evet, 3. trabzanım. Hemen 4. trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar, tomurcuğumuzu da yaparak tığımızın üzerinden kaydırdık. Hemen son trabzanımızı yapalım. Ardından trabzanımızın tomurcuğunu yapalım. Evet, bakın buradaki çiçeklerimizi de tamamladık. Bakın sıradaki boşluklar trabzan üzeri değil. Hemen sıradaki boşluğa girip bir adet ilmek alıyorum. Ardından bir sonraki boşluğa girip yeniden bir adet ilmek alıyorum. Ardından üçünü tek seferde topluyorum. Tığımın üzerine ip alarak bu defa bir sonraki, bakın trabzanın üzerindeki boşluğa girerek trabzanımı ve bu trabzanın üzerindeki tomurcuğu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Ardından örgümüzü tamamlayacağız. Son sıramızı tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Bakın hemen sondan bir önceki, bakın çiçeğimizi de yapraklarımızı da yaptık. Şöyle tığımı bir geçireyim. Bakın arkadaşlar bu boşluklara hatırlarsanız şu şekilde tığımızı geçirerek tek seferde çekmiştik. Bakın arkadaşlar artık sıramızı şöyle şu noktayla birleştireceğiz. Sıramızın başlangıcında hatırlarsanız bakın 3 adet zincirle başlamıştık. Herhangi bir zincir çekmeden bu zincirin bakın şu şekilde tepe noktasına batıyorum arkadaşlar. Tığımı geçiriyorum. Bir adet ilmek alıp ardından kaydırarak sıramı birleştiriyorum. Yalnız diğer yaprakların üzerine tomurcuk yapmıştık. Bu sıranın tomurcuğu, bu zincirin tomurcuğunu sıra sonunda yapacağız demiştik. Hemen onu da yapalım arkadaşlar. 2 adet zincirimizi çekelim ve aynı boşluğa tekrar batarak bir adet ilmek alıp tığımızdaki ipten kaydıralım. Ardından bir adet zincir çekerek ipinizi bir miktar uzatın arkadaşlar. İpimizi gizleyerek bakın şu şekilde eldivenimizi bitirelim. Eldiven diyorum arkadaşlar ama bu aynı zamanda çok güzel bileklik olarak da kullanabileceğiniz bir model. Şöyle bir miktar ipimi gizleyeyim arkadaşlar. Çok uzun meşgul etmeyeceğim sizi. Şöyle bir miktar daha çekeyim. Ardından ben bunu gizlemeye devam edeceğim. Bir saniye arkadaşlar, hemen bir tane daha çekeyim. Bu benim için bu aşamada yeterli. Daha sonra gizlemeye devam edeceğim. Bakın arkadaşlar, ince düğmelerimizi de diktim. Koyu renk bölümü yaparken arkadaşlar bakın şu bölüme boşluklar yapmıştık. Düğmelerimizi bu boşluklardan geçirerek kapatıyoruz. Şayet arkadaşlar bakın düğme yapmak istemezseniz o şekilde de çok rahat kullanabilirsiniz. Bakın hemen bir göstermek istiyorum size. Bu benim bileğime göre ayarlandı. Sizler dediğim gibi başlangıçtaki zincir sayınızı 40 değil daha fazla tutarak bu miktarı, bu bölümü daha geniş yapabilirsiniz. Bakın hemen diğer parçayı da şu şekilde takarak şöyle şunları çekelim. Artık son halini sizlerle paylaşayım. Bakın isterseniz şu şekilde bir eldiven olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bakın kazaklarınızın yahut gömleklerinizin altına bileklik gibi bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık oldu arkadaşlar. Bir de düğmelerini yukarı tutarak bakın şu şekilde göstereyim size. Evet, son hali bilekliğimizin yahut eldivenimizin budur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu tür videolara devam edebilmem açısından arkadaşlar etkileşim bırakmanız, videomu beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalıma abone olmanız çok önemli. Bu hususlara dikkat ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar bölümünden
sorabilirsiniz. İnanın bütün yorumları tek tek okuyorum ve sorulan soruları da memnuniyetle cevaplıyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.